Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, tel tel ayrılan nefis bir açma tarifiyle geldim. Yumuşacık dokusuna ve lezzetine eminim ki sizler de bayılacaksınızdır. Kesinlikle hiç zaman kaybetmeden denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Kabımın içerisine öncelikle yarım su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2,5 yemek kaşığı şeker, 1 pakette kuru maya ekliyorum. İsterseniz yarım pakette yaş maya kullanabilirsiniz. Öncelikle şekerin erimesi için karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurtanın beyazı, sarısını üzeri için ayırıyoruz. Sıvı malzemelerimiz bunlar. Güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine un ilavesi yapıyorum. Unumu birden eklemiyorum. Unun yarısını ilave ettikten sonra içerisine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve spatula yardımıyla karıştırıyorum. Bu aşamada artık spatulamı çıkarıyorum ve elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamuru biraz yoğurduktan sonra unun geri kalan kısmını da ilave ediyorum. Ve 2-3 dakika özlü bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullanmış oldum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Hamurum toparlandı. Toparlandıktan sonra orta kısmına 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ilave ediyorum ve hamura güzelce yediriyorum. Tereyağımızı hamura yedirdiğimiz için hamurumuz daha yumuşak ve istediğimiz gibi bir hamur olacak. Tereyağı ile hamur özleşene kadar iyice 1-2 dakika boyunca yoğuralım. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla tariflerimi paylaşabilirsiniz. Hamurumuz gayet güzel yumuşaklığa geldi. Hemen üzerini kapatıyorum ve 30 dakika mayalanması için bekletiyorum. 30 dakikanın sonunda hamurumuz çok güzel şekilde mayalandı. Öncelikle kabımın içerisinde havasını alıyorum. Ve daha sonra masamın üzerine hiç un serpmeme gerek kalmadan hamuru direkt masanın üzerine alıyorum. Hamurumu ince uzun şekilde yuvarlayarak 9 eşit parçaya bölüyorum. Kestiğim parçaları beze yapıyorum ve kenara alıyorum. Hazırlamış olduğum bezelerin bir tanesini alıyorum. Öncelikle elimle biraz büyütüyorum ve daha sonra bir merdane yardımıyla uzunlamasına büyütüyorum. İstediğim büyüklüğe geldikten sonra şöyle üzerine 1 çay kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum ve her tarafına gelecek şekilde tereyağını sürüyorum.
Tereyağını sürdükten sonra bir rulet yardımıyla düz olacak şekilde birer santim aralıklarla kesiyorum. Ve hamuru bir ucundan tutup çapraz şekilde rulo haline getiriyorum. Son olarak açmamızın iki ucunu birleştiriyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Bezelerimiz bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesi ve su bardağı ölçülerim açıklama bölümünde bulunmaktadır. İsteyen arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Son açmamı da tepsiye yerleştirdikten sonra üzerini kapatıyorum ve 10 dakika tepsi mayası için dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda açmalarımız çok güzel şekilde kabardılar. Üzerlerine ayırmış olduğumuz 2 adet yumurtanın sarısını sürüyorum. Ve son olarak açmaların üzerine susamla süslüyorum. Siz isterseniz sade de bırakabilirsiniz. Açmalarımız artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirmeye gönderiyorum. Açmalarımız toplamda 25 dakikada pişti. Hepsi birbirinden güzel görünüyor ve mis gibi tereyağı kokusu sardı her yeri. Gördüğünüz gibi açmalarımızın hepsi yumuşacık oldu. Hemen sunum tabağıma alıp sizlerle iç dokusunu paylaşacağım. Mis gibi tereyağlı açmalarımız artık hazır. Gördüğünüz gibi altı üstü çok güzel şekilde kızarmış. Dokusu harika oldu. Yumuşacık. Ne kadar bastırsanız da aynı şekline geri dönüyor. Pastaneden almanıza gerek kalmadan bu lezzetli tarifi mutlaka deneyin. Çok lezzetli bir tarif. Eminim sizler de çok beğeneceksinizdir. Yumuşacık, mis gibi bir açma oldu. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.